Nazi Almanyası'nın süper asker projeleri sizi dehşete düşürecek. Bir asker hap yutuyor, 72 saat uyumadan savaşıyor. Korku hissetmiyor, açlık duymuyor. Ya da buz gibi suda saatlerce tutulup donma noktasına getiriliyor, sonra en iyi ısıtma yöntemi deneniyor. Bu bilim kurgu değil, Nazi Almanyası'nın gerçek süper asker projesi. Hitler'in ordusunu yenilmez kılmak için yaptığı insanlık dışı deneyler, Pervitin gibi metamfetaminler, D9 kokain karışımları, Dachau'da yüksek irtifa ve hipotermi testleri, Auschwitz'te Mengelé'nin ikiz genetik çalışmaları. Binlerce masum kobay, ölümcül acı ve sıfır vicdan. Bugün bu karanlık tarihi en detaylı şekilde anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı başladığında Adolf Hitler, Aryan ırkının üstünlüğü ideolojisi ile dünyayı fethetmek istiyordu. Ama Wehrmacht askerleri sıradan insanlardı. Yoruluyor, uyku istiyor, soğukta donuyor, yaralanıyorlardı. Bunu değiştirmek isteyen Nazi liderleri, özellikle Heinrich Himmler ve SS birimi bilimden yardım aldı. Toplama kampları Dachau, Auschwitz, Ravensbrück, Sachsenhausen ve Buchenwald devasa laboratuvarlara dönüştü. Deneyler 1939'dan 1945'e kadar sürdü. Belgelenmiş kurban sayısı 15.754 ama gerçek rakam çok daha fazla. Deneyler 3 ana kategoriye ayrılıyordu. Askeri hayatta kalma deneyinde yüksek irtifa, hipotermi, dayanıklılık ilaçları. Yaralanma tedavileri deneyinde kemik ve kas nakli, enfeksiyon testleri. Genetik üstünlük deneyinde ise sterilizasyon, ikiz genetiği, Aryan ırkını çoğaltma. Himmler bu deneyleri doğrudan denetliyordu. Doktorlar Rascher, Mengele ve Gebhardt rapor veriyordu. Amaç açıktı: süper asker yaratmak. Kurbanların rızası yoktu. Yahudiler, Çingeneler, Polonyalılar ve Sovyet esirleri kullanıldı. Nürnberg Doktorlar Mahkemesi'nde 23 doktor yargılandı, 7'si idam edildi. Bugün bu deneyler Nürnberg kodunun doğmasına yol açtı. Süper asker hapları, Pervitin ve D9. Süper asker hapları arasında en etkili olanı Pervitindi. Pervitin, günümüzde crystal meth olarak bilinen metamfetamin maddesini içeriyordu. Temmler firması tarafından üretildi. 3 miligramlık tablet, askerleri 50-72 saat uyanık tutuyor, yorgunluğu sıfırlıyor, korkuyu bastırıyor ve açlığı unutturuyordu. 1940 yılında Fransa Blitzkrieg'inde 3 milyon askere 35 milyon doz dağıtıldı. Tankçılar, piyade ve Luftwaffe pilotları günlerce uyumadan ilerledi, günde 22-40 kilometre yol kat ettiler. Pervitin askerler arasında Panzer şokolata, yani tank çikolatası olarak anılıyordu. Hitler'in doktoru Theodor Morell, Führer'e günlük kokteyller veriyordu. Pervitin, kokain, eukodal yani yarı sentetik opioid ve hayvan hormonları. Hitler bağımlı hale geldi. 1941'den sonra dozlar arttı, paranoya ve sinir krizleri başladı. Yan etkiler yıkıcıydı. Kalp krizleri, halüsinasyonlar, bağımlılık. Pilotlara Stuka tabletleri, piyadelere Panzer şokolata dağıtıldı. Müttefikler de benzer amfetaminler kullandı ama Naziler çok daha agresifti. 1944'te Pervitin'in geliştirilmiş hali D9 ortaya çıktı. 5 mg kokain artı 5 mg oksikodon artı 3 mg metamfetamin. Amaç insan sınırlarını aşmak. Sachsenhausen kampında mahkumlar 20-25 kilo çantayla daireler çizerek yürütüldü. Bir mahkum 75 mg kokainle 90 kilometre yorulmadan yürüdü. D9, denizaltı mürettebatı için tasarlanmıştı. Uzun seferlerde uyanık kalmayı sağlıyordu. Ama savaş bitince proje yarım kaldı. Nazilerin son çaresiydi. Süper asker hayali çöktü. Hipotermi ve yüksek irtifa deneyleri. Sigmund Rascher tarafından 1942'de Dachau'da yüksek irtifa deneyleri yapıldı. Mahkumlar basınç odalarına konuldu. Yaklaşık 200 kurbandan 80'i doğrudan öldü, kalanlar idam edildi veya canlı otopsi yapıldı. Hipotermi deneylerinde mahkumlar buzlu suya atıldı, vücut ısısı 27-28 dereceye düşünceye kadar saatlerce tutuldu. Sonra farklı ısıtma yöntemleri test edildi.
sıcak su, hayvan derisi örtüsü, hatta cinsel temas. Bu deneyde 80-100 kurban öldü. Amaç, düşen pilotları Kuzey Denizi'nde kurtarmaktı. Yaralanma ve tıbbi deneyler. Ravensbrück'te kemik-kas nakli deneyleri yapıldı. Mahkumların kemikleri kırıldı, enfeksiyonlar enjekte edildi, yaralara toprak karıştırıldı. Buchenwald ve Natzweiler'de tifüs, Sachsenhausen'da opiyat ve pervitin testleri uygulandı. Kurbanlar bazen birden fazla deneyde kullanıldı. Mengele ve genetik deneyler. Ölüm meleği Auschwitz'te Joseph Mengele 1943 ile 45 arasında ikizler üzerinde çalıştı. 3000'den fazla ikiz kobay kullanıldı. Amaç, genetik sırları çözmek ve Aryan ırkını çoğaltmak. Mengele kan nakli yaptı, hastalıklar enjekte etti, organ çıkardı, sterilizasyon uyguladı. Bir ikizi öldürüp diğerini karşılaştırarak otopsi yaptı. Kadınlara Karl Klauberg'in kimyasal enjeksiyonları, erkeklere radyasyon uygulandı. Çoğu kısırlaştırıldı ve öldürüldü. Sonuç, sıfır bilimsel değer, sadece ırkçı sahte bilim ve binlerce ölüm. Sonuç olarak Hitler'in süper asker deneyleri hiçbir zafer getirmedi. Sadece acı, ölüm ve utanç bıraktı. Pervitin kısa enerji verdi, D9 umutsuz çabaydı, Mengele'nin çalışmaları sahte genetik hayaldi. Belgelenmiş kurban sayısı 15.754 ama gerçek rakam çok daha fazla. Nürnberg'de yargılanan doktorlar sayesinde Nürnberg kodu doğdu. Gönüllü rıza ve etik artık zorunlu. Bugün bu deneyler bilimin karanlık yüzünü hatırlatıyor. Savaşta uyuşturucu kullanmak ve insan kobaylığı asla kabul edilemez. Etik her zaman üstün gelir. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.